Kanalımdan ve mutfağımdan herkese bugün de merhabalar. Bugün sizlere hazır okullar açılmışken çocukların beslenmesi için çok güzel bir alternatif hazırladım. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru mayayı alıyorum. 2 yemek kaşığı dolu olacak şekilde toz şeker ilavesi yapıyorum. Maya eriyene dek güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ağzını kapatıp 15 dakika mayanın aktifleşmesini bekliyorum. Bakın maya çok güzel kabarmış. Bu yapacağımız ekmeklerin özel bir püf noktasıdır. Bu kısmı mutlaka uygulayalım. Mayayı güzelce aktifleştirdikten sonra un ilavesine geçeceğim ama öncesinde 1 yemek kaşığı yumuşamış olan tereyağını sıvı karışımın içerisine alıyorum. Unu yavaş yavaş kontrollü olarak ekliyorum. Hafif ele yapışan yumuşak dokuda bir hamur olması gerekiyor. Burası da ikinci önemli püf noktamızdır. Böyle poğaça hamuru gibi ele yapışmayan yumuşak dokuda bir hamur değil, hafif ele yapışan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum ve şimdi güzelce yoğurma işlemine geçiyorum. Bu tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Toplam 6 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü olarak ekleyin. Hamurun kıvamı bu şekilde olmalı. Hamur bulaşığı elinizle kontrol ederseniz sizi yanıltabilir. Bu yüzden temiz elinizle kontrol edin. Hafif böyle yapışması gerekiyor. Şimdi güzelce mayalansın. Yaklaşık 1 saat mayalandırmış olduğum hamuru görüyorsunuz nasıl böyle 2-3 katına çıkmış. Hemen öncelikle hamurun havasını alıyorum. Maya kokusunun çıkması için biraz karıştırıyorum. Unlamış olduğum masanın üzerine alıp un ile hamuru toparlıyorum öncelikle. Yumuşak, ele yapışan bir hamur olarak yoğurduğumuz için masaya da yapışması gayet normal. Endişe etmeyin. Bu esnada birazcık un serpiştirin. Hamurun bu şekilde olmasından dolayı yapacağımız ekmekler inanın pamuktan daha yumuşak olacaktır. Hamurunuz sert olursa kesinlikle ekmekleriniz de çok sert olacaktır. Bu da hoşunuza gitmeyebilir. Hamuru toplamda ben 15 parçaya böldüm. Bu yapacağınız boyuta bağlı. Kendiniz boyutunu ayarlayabilirsiniz. Hepsini güzelce beze haline getiriyorum. Beze yaparken de hamuru hafif içe doğru katlıyorum birkaç kere. Daha sonrasında yuvarlıyorum. Bu da yine ekmeğimizin güzel olmasındaki önemli bir nokta. İlk yapmış olduğum bezeden başlıyorum mutlaka çünkü diğer bezeleri yapana kadar ilk yapmış olduklarımız birazcık dinlenmiş oluyor. Çay tabağından birazcık büyük olacak şekilde açıyorum. Hafif un serpiyorum. Dedim ya yumuşak bir hamur olduğu için birazcık yapışabiliyor. Ve videoda gördüğünüz gibi hamuru içe doğru katlaya katlaya bitiriyorum. Son aşamada da bu üst kısmı bu şekilde sıkıştırıyorum. İyice sıkıştırdıktan sonra şöyle kenarlarına bastırarak orta kısmı birazcık bombeli kalacak şekilde hafif yuvarlıyorum ve bu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Hemen sizlere hızlıca bir tane de daha yakından olacak şekilde nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Burası da ekmeğimiz için önemli nokta. Mutlaka bu şekilde yapalım katlama işlemini. Tüm bezelere aynı işlemi uygulayarak bitiriyorum. Tepsinin içerisine hafif aralıklı olacak şekilde hepsini diziyorum. Bezenin 5 tanesini farklı tepsiye aldım sığmadığı için. Bu arada 4 tane bezeyi de sade olarak yuvarlayıp tepsiye aldım. Hamburger ekmeği niyetine kullanmak için. Tepsi mayası çok önemli. Mutlaka bir 30 dakika kadar ılık ortamda tepsi mayası verelim. Bakın nasıl kabarmışlar.
Hemen şimdi 2 tane yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim ve güzelce hepsinin üzerine sürdüm. Şimdi 180 derecelik ısınmış fırına göndereceğim. Öncesinde birazcık susam serpiştirdim. Bunlar isteğe bağlı. Dilerseniz çörek otu, susam veya haşhaş serpebilirsiniz hamurların üzerine. Bu ekmeği fırının fansız ayarında pişirdim. Fanını açmadım kesinlikle. Şimdi fırına pişmeye gönderiyorum. Fırında pişirirken fırının alt kısmına ısıya dayanıklı bir kap ile su bırakıyorum. Burası da önemli bir nokta. Mutlaka fırının içerisine ısıya dayanıklı bir kap ile dolu su koymayı unutmayın lütfen. 180 derecede bu şekilde pişirdim. Bakın hem nar gibi kızardı hem de pamuk ötesi oldular. Hemen sizlere daha yakından net olacak şekilde hem iç dokusunu hem de yumuşaklığını göstermek istiyorum. Aynı hamurdan 2 tür ekmek yapabilirsiniz ya da hepsini aynı şekilde de yapabilirsiniz. Bu ekmeği bol bol yapıp bir boş vaktinizde dondurucuya doldurabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenmesi için çok kolay bir alternatif olacaktır. Hemen bir tanesini ben peynir ve domates ile sandviç olarak hazırladım. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet bal olsun diyorum. Eğer kafanıza takılan farklı noktalar var ise yine bana yorum kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Kanalıma da henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni tarifler paylaştığımda hemen haberdar olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz daha görmesini istediğiniz sevdikleriniz var ise de paylaş kısmından paylaşabilirsiniz. Vermiş olduğum tüm püf noktalara uyarak sizler de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.